Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Zilhicce ayının 10., 11. ve 12. günlerine Eyyam-ı Nahr, kesme günleri ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının 9. gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam aleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Gelin Kurban Bayramı'nı daha yakından inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dini bayram olmasının yanı sıra resmi tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli, miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder. İslam dini terimi olarak kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen hayvan demektir. Kur'an'da geçen Hazreti İbrahim peygamber ve oğlu Hazreti İsmail peygamber ile ilgili kıssadan yola çıkarak kurban kavramı çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da bu konuda Hac suresi 36. ve 37. ayetleri vardır. Tanah'a göre Hazreti İbrahim'in eşi Sare'den bir çocuğu olmuyordu ve Hazreti İbrahim Sare'den bir çocuğu olması durumunda bunu Allah'a kurban olarak adadı. Allah, Hazreti İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al, Moriye bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Hazreti İbrahim, oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Allah'ın kendisine belirttiği yere varınca Hazreti İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbin meleği göklerden "İbrahim, İbrahim" diye seslendi. Hazreti İbrahim "İşte buradayım" diye karşılık verdi. Melek "Çocuğa dokunma" dedi. "Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Allah'tan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin." Hazreti İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Kur'an metinlerinde bahsi geçen çocuğun yumuşak huylu, uslu bir erkek çocuk olmasından bahsedilip ismi belirtilmemiştir. Fakat Hazreti İbrahim'in ilk çocuğu Hazreti İsmail olduğu ve ayetin devamında Hazreti İshak müjdelendiği için Hazreti İsmail olarak tefsir edilir ve Müslümanlar çocuğun Hazreti İsmail olduğuna inanırlar. Diğer İslami kaynaklara göre Hazreti İbrahim peygamberin eşinin kısır olması nedeniyle bir çocuğu olmayınca bazı rivayetlere göre 125 yıl Allah'a yalvarır, dua eder. Kendisinin ve eşinin yaşlı olduğu bir zamanda mucizevi bir şekilde oğlu olur. Çocuk biraz büyüdüğünde İbrahim peygamber rüyasında onu kurban etmesi gerektiğini görür. Oğluna "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin?" dedi. O da "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" der. Peygamberlerin rüyaları normal insanların rüyalarından farklı olduğundan bu bir emir olarak kabul edilmiş ve Hazreti İbrahim peygamber oğlunu kurban etmeye götürmüştür. Ancak Allah'ın emriyle bıçak çocuğu kesmez. Bu esnada Cebrail kucağında bir koç ile gelir. Bu imtihan başarıyla geçildikten sonra tüm İbrahim'i dinlerde Zilhicce ayının 10. günü aynı şekilde kurban kesilerek kutlanan bayram olmuştur. İslam peygamberi hac gibi terk edilen İbrahim geleneği tekrar hayata geçirmiştir. Bayram sabahı bayram namazı kılınır ve bayram hutbesi okunur. Arife günü sabah namazından itibaren her farz namazın arkasından vacip olan teşrik tekbirleri bayramın son ikindi namazı da dahil olmak üzere 23 vakitte getirir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Güneşin doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır. Kurbanlar genelde ilk gün kesilir. Elde edilen et 3 eşit parçaya bölünür. 3'te biri kurban kesenin akrabalarına, 3'te biri fakirlere dağıtılır. Kalan 3'te biri ise kurbanı kesenin ailesine kalır. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir. Çocuklara harçlık, şekerleme ve hediyeler verilir. Türkiye'de her yıl çok sayıda hayvan kurban bayramı esnasında kesilmektedir. 2012 verilerine göre Türkiye'de 753 bin büyükbaş ve 1 milyon 930 bin küçükbaş hayvan kurban edildi. İslam dininde kullanılan ve bayram günlerini tespit etmekte temel alınan takvim bir ay takvimi olan Hicri takvim olduğu için miladi takvim yıllarında farklı günlere denk gelir. Aynı sebeple aynı miladi yıl içinde iki kurban bayramı da yaşanabilir. 2021 yılında Kurban Bayramı tatili Türkiye'de 20-23 Temmuz tarihleri arasında 4 gündür. 19
19 Temmuz Arife, 20-23 Temmuz tarihleri bayramın 1. 2. 3. ve 4. günleridir. Kurban Hanefi anlayışta vacip, diğer Sünni mezheplerde ise sünnet olarak algılanır. Alevi anlayışı ise kurbanı belirli zamanlarda yapılması gereken dini bir yükümlülük olarak değil, bir adak adama şeklinde algılamış ve kansız kurban tavsiye edilmiştir. Hac suresinde kurban hac ile bağlantılı olarak anlatılır. İnsanlar için de haccı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Kendileri için bir takım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizler için onlarda bir hayır vardır. Öyleyse onlar bir dizi halindeyken Allah'ın adını anın. Yanları üzerine yattıkları zaman da onlardan yiyin. Kanaatkâra ve isteyene yedirin. Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz. Ancak ona sizden takva ulaşır. İhram, erkekler için izar ve rida denilen iki parçalık örtüdür. Kadınların ihramı ise kendi giysileridir. Bu ihrama girmeden hacı adayları mikat noktalarından geçemezler. Mikat, Mekke'nin etrafındaki ihram sınırları demektir ki bu sınırlardan ihramsız geçilmez. Mekke'ye inen hacı adayları evlere yerleşir ve umre yaparlar. Kabe ziyareti ve tavaf yapılır. Zemzem içilir. Safa ile Merve arasında 7 kere gidip dönülür. Saydan sonra saçlar kesilerek ihramdan çıkılır ve umre bitmiş olur. Hac için tekrar ihrama girinceye kadar hac yasakları kalkmıştır. Hac, Zilhicce'nin 9'unda Arefe günü tekrar ihrama girilir. Güneşle birlikte Arafat Dağı'nda vakfeye gidilir. Bütün gün telbiye, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerikelek tesbih ve ibadetle geçirilip güneş battıktan sonra yaya olarak 3 saatlik mesafede olan Müzdelife'ye geçilir ve orada gecelenir. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan ertesi gün güneş doğmadan Mina'ya hareket edilir. Burada şeytan taşlanır, kurban kesilir. 3 gün Mina'da kalınır veya 2 gün sonunda Mekke'ye dönülerek ziyaret tavafı, Kabe'ye 7 kere dönmek ve say yapılarak hac tamamlanmış olur. Hac bittikten sonra isteyen istediği kadar tavaf ve umre yapabilir. İsteyen hacılar bayramın kalan günlerinde yine cemarat, cemreler, şeytana giderek şeytan taşlar ve taşlama 70 taşa bağlanır. Medine'yi ziyaret etmeyenler Medine'yi ziyaret ederler. Son bir tavaftan sonra herkes memleketine döner. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.